Evet dostlar, kanala hoş geldiniz. Tekrardan size bu ses tonuyla konuşmak çok hoşuma gitti. Uzun zamandır sesim çok kötüydü. Bir tabir vardır ya, aynen öyleydi, kötüydü yani. Bugün size çok güzel bir konuyla geldim. Yorumlara çok fazla geldi bu konu. Ben de merak ettim, araştırdım. Kesin bir sonuca varıp varmadığımı yorumlarda göreceğiz. Sizlerden bu konuda bolca destek bekliyorum. Neden bahsediyoruz? Hemen şöyle. Şimdi elimde çok güzel örnekler var. Sebebi şu. Gördüğünüz gibi bunlar en yakın etkinlikte gelen Pokemon'lar. Bu Pokemon XX Small, yani olabilecek en küçük versiyonunda. Peki normaliyle arasında ne gibi farklar var? Ben biraz bunu araştırdım. Bu da mesela XX Large, olabilecek en büyük boyutlarında. Şimdi Pokemon'un normal boyutlarını şuradan görüyoruz. Genelde bu boyutlarda oluyormuş. İşte 2.4 ağırlığı da genelde bu civarda oluyormuş. Bunun dışında kalan Pokemon'lar ise normalden farklı oluyor. Ve bunlar özel Pokemon'lar. Sebebi de şu. Zaten şurada direkt değerlendir kısmına geldiğiniz zaman işte siz bunun için incelemeler yapabilirim diyor. Hayret verici şekilde bu Pokemon çok küçük diyor mesela. Çok minik diyor. Şu Pokemon'da da bu Pokemon'un bir dev olduğunu söylüyor. Zaten baktığınız zaman bu Pokemon 740 kilolardayken bu Pokemon 78 kilolarda. Yani bir pençesi kadar değil diyebilirim. Ha, bu oyuna yansıyor mu? Görüntü olarak dostlar oyuna yansımıyor. Ben bunu da test ettim sizler için. Oyuna çıkardım ya da Pokemon'u arkama çıkardım. Hani burada böyle devasa ya da çok küçük görünüyor mu diye. Hayır. Onu yapsalardı bu arada çok güzel olurdu. En azından daha rahat bir şekilde görebilirdik. Şimdi neye fark ediyor? Evet, bunların DG olanları aynı değil. Ben birini daha çok bastım. Bunu kullanacağım diye daha çok bastım. Zaten araştırmalarım kesinlikle tam bilgi olmamakla birlikte, kesin bilgi olmamakla birlikte genelde X small'ların, yani küçüklerin kullanılması taraftarı. Bir teori de var, iki teori var. Birinci teori, küçük olan Pokemon'un dayanıksız ve canının az oluşu. Fakat yaptığım araştırmalarda bu çok öyle değil gibi görünüyor. Tabii şu an bunu basamıyorum. Daha fazla basamıyorum çünkü şekerim yok. Yıldız tozum yok. Fakat yıldız tozum olduğunda bunu da basacağım, deneme amaçlı. Bu arada DG'leri yakın. Yani çok fena değil. Tabii ki bu çok daha güçlü ama şey olarak, IV olarak. Ama yine de aralarında böyle çok korkunç farklar yok. Ama kilo boyut olarak gerçekten aralarında devasa farklar var. Evet, bunun normali de var. Bu mesela normal boyutlarda olduğunu söylüyor. Şöyle bir daha bakalım. Ortalamanın üstünde olduğunu söylüyor. Zaten bunun ortalaması şu civarlarda, yani ortalamanın çok az üstünde olabilecek en normal boyutlarda. Buna ne diyor? Ortalamanın altına diyor. Dediğim gibi Pokemon'un ortalamasını şuradan görüyorsunuz dostlar. Bu Pokemon'un ortalama ağırlığı, ortalama değerleri. Onun dışında da şu anki kiloları o. Bu arada şöyle bir şey. Pokemon'larıma böyle deli gibi baktım. Arka arkaya baktım. Gerçekten bu X Small, X Large çok az derecede görünüyor. Şu an şöyle rastgele baktığım zaman bir Palkia da vardı herhalde. Şu basmış olduğum Palkia da vardı herhalde. Şunda mıydı? Bir saniye. Şunda. Pardon, bunda. Bunda da değilmiş. Hangisindeydi acaba? Birinde bakmıştım ama. Denk gelirse ona da bakarız. Şöyle bakayım hızlıca şunlara. Mesela şunun ağırlığı çok yüksek görünüyor. Bunun ortalama ağırlığı neymiş ki? Ya bu aslında büyük olması gereken. Dediğim gibi dostlar, bu bazı Pokemon'larda fark ediyor. Şu an bakıyorum. Çok nadir. Yani bende yok ya da ben hepsini göndermişim. Bilmiyorum. Çok merak ettim. Yok, Dialga'da vardı ya. Hemen bakıyoruz. Dialga'da evet bu. Bu X-Large mesela dostlar. Çünkü normal versiyonu Pokemon'un işte 5,5 metreye 600 kiloymuş. Bu arkadaş 6'nın 6 civarı. Dev gibi pek nadir görünür, büyüleyici diyor. Yani oyun şu X-Large muhabbetine bence takmış durumda.
Bu arada Türk yayın hiç yok. Öyle diyeyim. Yani şu an Türkiye'de bunun yayınını yapan tek kişiyim diyebilirim. Bunu kovalayacağım. Bu arada bende bunlarda da var. Şöyle baktığımız zaman dev gibi pek nadir görülür diyor mesela. Çünkü bunun normal boyutları çok daha farklıymış. Bu çok büyükmüş onlara göre. Vardı eminim olduğuna. Fakat XX large ya da XX small bende yoktu. Bu Pokemon güzel geldi. Tam bu konunun üzerine geldi. Şimdi ne gibi testler yaptım dostlar? Denildiğine göre canı yüksek oluyor. Ben onu göremedim. Canının yüksek olduğunu yaptığım araştırmalarda göremedim. Canları neredeyse aynı. Hatta bazen X small'ların canları fazla. O yüzden bu yanıyor. Aynı Pokemon'a karşı savaşırken denedim. Ortalama 10 saniyede bunun vuruşu doluyor. Diğerinin de ortalama neredeyse 10 saniye 9 saniye. Tabii ki bu internet hızına bağlı, benim basış hızıma bağlı. Hani bunu böyle test etmek pek kolay değil. Fakat sanki XX Small'un atağı daha hızlı doluyor gibi geldi bana. Tabii ki her yaptığım test defalarca kez doğru sonuç vermeyebilir ama yani şuradan artık siz videoyu durdurarak ya da videoyu deneyerek buradan bakabilirsiniz. Ben burada koydum. Şimdi X Small'u deniyoruz. Şöyle kabataslak da sayayım. Ne zaman dolacağını. Sanki daha erken doluyor gibi. Şöyle deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15 atak yaptı. Daha dolmadı. Evet deniyoruz. Şöyle 16, 17, 18, 19, 20. 19 ile 20 arasında bu arkadaşın atağı doldu. 19-20 arası doldu. Bu arada dediğim gibi bunun internet hızıyla falan da çok etkisi olacağı için bu testler çok sağlıklı testler olmayabilir. Yani her şeyle alakalı. Ortalama 19-20 ben sadece size denemeye çalışıyorum. Bu arada daha hızlı vurup vurmadan da test edersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle sanki aynı doldu. Sanki aynı doldu ama yani şunun vuruş hızı daha mı seri görünüyor dostlar? Bak bu böyle vuruyor. Bu arada diğeri öldü ama mesela şu da normali. Bir de normalin vuruşuna bakın. Normal gerçi bunun vuruş atağı farklıdır. Bununla kıyaslanamaz ama sanki X small olan arkadaş daha çok zıplıyormuş gibi geldi. Bunu videoyu rahatça inceleyerek yapabilirsiniz. Yani ben güçlendirmesinin onda bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Sanki bu Pokemon daha seri davranıyormuş gibi. Daha hızlı hareket ediyormuş gibi geldi bana. Farklı bir şekilde test etmemi istiyorsanız da yine de test ederim. Ben canlar arası bir fark bulamadım. Ortalama ikisi de 5 saniyede 10 vuruş yapıyor. Öyle de saymaya çalıştım. Öyle de hesaplamaya çalıştım. Ortalama 5 saniyede 10 vuruş falan yapıyorlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ben kovalayacağım. Çünkü buradan baktığınız zaman rekor derecede minik demesi ilginç. Bunun IV'sine bir katkısı var mı yok mu bilmiyorum. Şunda da vardı herhalde bende ama. Dediğim gibi biraz kovalayacağım. Şöyle rastgele bir bakalım. Bu arada ağırlıkta mesela bakın bu da X small. Buna da rekor derecede minik diyor. Yani rekor derecede minik diyor. IV'si güzel denk gelmiş. IV ile ilgili olacağını hiç sanmıyorum. Ve şu an baktığım zaman aslında karşımıza da ne kadar nadir geldiğini görüyoruz ya da bilemedim. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle full Pokemon'larımıza bakalım. Şöyle bakıyorduk herhalde. Full Pokemon'larda bakalım öyle bir şey var mı? IV ile ilgili olup olmadığını şuradan az çok anlarız. Bunlar benim full olan Pokemon'larım. Yok.
neredeyse bunların hiçbirinde yok. Yani X large diyor. Full IV'li. Bir daha bakalım. Dostlar, benim yapacağım yorum bu. Ben size şöyle diyorum. X large ya da X small ya da XX small olan Pokemon'lar bence değerli. Belki de hani Shiny mantığıyla sadece koleksiyon anlamında değerli olabilir. Oyuna çok katkısı var mı yok mu bilmiyorum. Dediğim gibi yorumlar kısmına çökmenizi istiyorum. Herkes bildiğini paylaşsın. Bu durumu beraber çözmemiz her zamanki gibi daha rahat olacaktır. Bu arada kötü yorum yapmayı tercih eden arkadaşlara sesleniyorum buradan. Öncelikle çok meşgul bir insanım. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Ve buna rağmen bayağı araştırıyorum. Ben kaç gündür oyuna girmiyorum, öyle diyeyim size. Hani işte bir şey bilmiyorsun, bil de gel falan. Lütfen o toplara girmeyin. Gerek yok. Rekor derecede minik. Aynen, sadece minik olduğunu söylüyor. Çünkü bir bildiğin varsa dostum paylaş. Bak, çok fazla arkadaş var. Yorumlara gir bak. Yani işte kardeş bunu yanlış söyledin, doğrusu budur diyor. Ben de eyvallah çekiyorum. Ne diyor bu? Yakaladın ya da fevkalade küçük edebilir. Bilemedim. Buna da farklı bir yorum yapmış. Demem o. Yani kötü yorum yapmayı seven arkadaşlar var. Lütfen kötü yorum yapmayın. Yani kötü cevap vermek istemiyorum. Huyum değil. Vermem de. Ama kötü modumda, kötü günümde olabiliyorum. Canım sıkılıyor. Sıkılmaması lazımken canım sıkılıyor. Bildiğiniz bir şey varsa dostlar paylaşın. Ben bu oyunu yedim bitirdim demiyorum. Her zaman diyorum. Ben başlangıç seviyesi sizlere destek vermeye çalışıyorum. Bu konuda sizlere destek vermeye çalışıyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Zaten oyunu oynayan bir süre geçirmiş arkadaşlar artık herhangi bir şeye ihtiyacı olmuyor. Her türlü işlerini kendileri görebiliyor. Sadece beraber oynuyoruz yani. Sadece tadını çıkartıyoruz. O yüzden tadını çıkartın. Kötü yorumlardan vazgeçin. Birbirinize kötü davranmayın. Discord'a bekliyorum. Orada çok güzel bir ortam var. Çok da kurallı bir ortam var. Hileye hurdaya yer vermiyoruz. Kötü söze yer vermiyoruz. Direkt atıyoruz. Direkt dışlıyoruz. Direkt uzaklaştırıyoruz. Zaten bu kadar sıkıntının olan bir dünyada boş boşuna birbirimize zulüm olmamıza gerek yok. Bir daha kötü yorumlara cevap verir miyim vermez miyim bilmiyorum ama bildiğiniz bir şey varsa dostlar paylaşın. Bilmediğiniz bir şey varsa da öğrenin. Sorun, ayıp değil. Ben soruyorum ve buradan da söylüyorum, Allah razı olsun, birçok takipçim gerçekten birçok konuda bana yardım ediyorlar. Mesela bu X small işte X large konusunda da gerçekten yardım ettiler bana. Hani video fikri bile çıktı bundan. Benim böyle bir fikrim var. Bunu araştırıp değerlendirip video yapabilirsin diye bana destek çıkan arkadaşlar var. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Öyle kendimi sizlere yakın hissettiğim için paylaşmak istedim dostlar bunu. Bu bulunduğum rahatsız durumu paylaşmak istedim sizlerle. Umarım mesaj yerine gitmiştir. Yani boş boş yorumlar yerine güzel, verimli yorumlar. Bazen yani girin bakın, destan yazan arkadaşlar var. Bildiğini harfi harfine yazan arkadaşlar var. Ne geçiyor eline? Saygınlık geçiyor eline. Saygınlık da parayla alınacak bir şey değil. Yani ben tekrardan onlara teşekkür ediyorum ve neredeyse birçok videomun altına böyle, hatta ileri gelecek videolar konusunda bana ya da etkinlikler konusunda bana yorum yapan arkadaşlar var. Biraz onlara örnek alsanız daha güzel olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz araştırmamı istediğiniz videolar ya da araştırmamı istediğiniz konular varsa araştırırım. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Artık takdir size kalmış. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi seyirler dostlar.